Asley, and this is my grandpa, and I'm going to interview him about technology 50 years ago. So let's start. Dede, Sana mı dönüyorum şimdi? Ha, şöyle Evet. buyur. Buyur kızım. seneler geçtikçe teknoloji nasıl gelişti? Vallahi nasıl geliştiğini bilmiyorum ama eskiden şu telefon yok idi. Benim geldiğimde 50 sene önce. Yani o zaman bir evimizde telefon yoktu evde. Benim geldiğimde. Ama teknoloji çok güzel gelişti. İyi. Teknoloji hayatınızı nasıl değiştirdi? Kolaylaştırdı. Easy. Very easy. 50 sene evvel ne tür teknolojilerden yararlandınız? Vallahi orasını bilemiyorum ben. Trenden gel, git, faktöride çalıştım. Evet. Gününüz nasıl geçti o zamandaki teknolojiyle? O zamanki teknolojiyle işte Ne tür şeyler yaptınız günde? Telefona bakamıyor telefon yoktu. Eve telefon aldım. Zamanınızı nasıl geçiriyordunuz? Zaman çalışmakla. Ford fabrikasına git, akşam gel. Sabah git, akşam gel. Öyle çalıştık biz. Eski teknolojiyle bugünkü teknolojiyi kıyaslasan ne Evet. farklar bulabilirsin? Çok kolay. Şimdi her şey kolay. Bak mesela Türkiye ile hemen anında görüşebiliyorum. O zaman görüşemiyordum. Mektup yazıyordum, letter. Yazıyordum 15 günde. 2 weeks, 3 weeks time letter geliyordu. Çok zor. Efendim, Hangi zorluklar vardı bugünkü teknolojisiz? valla biz eskiyi anlatıyorum ben. Yani şimdiyi bilmiyorum şimdi. Teknoloji geçtikçe kolaylaştı. Evet. Very hard. Hangi zorluklar vardı? Mesela bir yerden bir yere ulaşmak. Ulaşmak. Araba vardı, tren var kolay ama bu kadar araba yok idi. Yok. Arabam yoktu. Trenle gelip gidiyordum. Şimdi altımda arabam var. Arabamdan gidip geliyorum. Easy. Kolay. Teknolojisiz hayat daha zor. Daha zor. Evet. Oldu? Başka neler yapabildiniz teknolojisiz? Yani telefona bakmak yerine ne şeyler yapardınız? Mesela çocukken dışarıda oynar mıydınız? Çocukken oynarlar. Her çocuk oynar dışarıda ama ben buraya 30 yaşında geldim. Ben çalışmak durumundayım. Ama Türkiye'de mesela... Türkiye'de otoelektrik işi yapardım. Mesela şimdiki çocuklar hep teknolojiyle Uğraşıp. geçiyor zaman. Bizim zamanımızda eskiden yok o dönemler. Teknoloji işi kolaylaştırdı. İngilizcesini söyleyeyim mi? Very happy. Very easy. Okay, anlatabildim mi onu? Evet. Yuttum İngilizceyi çıkaramıyorum ama. İşte şimdi very easy. 50 sene, 60 sene evvel very hard. Başka ne şeyler oldu? Yani şimdi ve önceki zamanda nasıl gelişti? Zamanlarda yavaş yavaş mı hızlı mı gelişti? Bana göre normal gelişti. Teknoloji durmadan gelişiyor, halen gelişiyor. Eskiden yoktu. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sevgiler. İyi ki varsın. Teknolojiyle. Teknolojiyle elbette. Ne mutlu. dersin? Sonra 5 dakikada ben Türkiye ile konuşuyorum. Ama bir de resimli konuşma var. Onu siz biliyorsunuz ama ben Peki konuşamıyorum. sosyal anlamda, tamam, konuşma, iletişim konusunda çok daha yararlı oldu. Şu anda iletişim kurabiliyorsun. Evet. Ama eskiden mesela şimdi eve geliyorsun, bugün bir gününü bize anlatır mısın? Bu zamanda bir günün nasıl geçiyor? Şimdi geliyorum ama yaşlandım şimdi. Res yapıyorum o kadar. Ama gencidim Ama 50 teknolojiyle sene. de nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun evde Teknoloji teknolojiyle ilgili? televizyon bana bakıyor, ben televizyon. Televizyon, aynen öyle. Şimdi eskiden olsa ne farklılık vardı? Televizyon var Eskiden mıydı? gençtim, geziyordum. Peki televizyon var mıydı? Yoktu televizyon. O zaman- Televizyon vardı 50 senede yoktu da sonradan
Babamla halan komşuda televizyonu görmüş, büyük oyun, alttan bakmış kapının altından. Ben buna dayanamadım, gittim taksitle aldım koca televizyonu. Kaç senesiydi? Kaç senesiydi ya? Senesini tam hatırlayamıyorum ya. 70'te geldim. 70'in 11. ayında geldim ben. İşte 50 sene oluyor aşağı yukarı. Da ondan sonra oradan buradan derken 72 senelerinde falan işte. O senelerde Flemington'da Filat'ta oturuyordum. Tam 50 sene falan öncesinde. Peki televizyonlar yeni mi çıkıyordu o zaman? Ben Avustralya'ya geldiğimde Wollongong'da götürdüler bizi Sydney'e. İmrendim, yolda gidiyordum, şöyle baktım evin içinde televizyon çalışıyor şöyle. Ne düşündün televizyonla ilgili? Eyvah bura iyi dedim. Modern bir ülke dedim. Düşündüm çünkü bizim Türkiye'de yoktu televizyon. Varsa da tek tüktü. 69'da televizyon geldi bize. 70'te ben buraya geldim. Burada yolda gidiyorum şu yolda. Ana bak dedim camda şöyle şu televizyon çalışıyor. Hayret ettim. Dedim ki lan bura iyiymiş dedim. Bak televizyonlar var. Biz Türkiye'de alamıyorduk. Peki eğlence bakımından o zamanlar ne Eğlenceyi yapıyordun? bilmiyorum. Sonradan alıştım biraz. Diğer türlü evde mesela eğlence bakımından. Yok eğlence öyle yok. İşe git işten gel. Diğer türlü. Ama kendi dilimiz, kendi çocuklarımız mesela babanla, halanla, işte babaannenle evimizde aynı. Kağıt oyunları falan oynuyordunuz değil mi öyle şeyler? Ha bazen o da sonradan arkadaşlar grubunda kağıt oynamak geldi, işte okey oynama. O da sonra o bana geliyor, ben ona gidiyorum. Arkadaşlar grubu kuruyoruz. O şekilde hep Türkçe konuşuyoruz. İngilizceyi bıraktık. Yani negatif yönleri teknolojinin hiç bunlarla karşılaşıyor musun negatif olarak? Olumlu olarak yok, Sadece negatif olumlu yok. mu? Sadece pozitif. Teknoloji akıllı işi. Akıl veriyor. Şimdi de aynen öyle. Peki ileride nasıl olacak sence teknoloji? İleride Nereye komşular çıkıyor yıldıza aya. Bizler de muhtacız ekmeğe suya. Kafası çalışanlar bilim adamı oldu. Yani Onlar da insan, ben de insan, sen de ama beyin hücreleri iyi çalışıyor. Güzel bir şeyler çıkartıyorlar. ama nereye doğru gidiyor sence? Nereye doğru? Aya çıktılar. Şimdi Mars'a gidiyorlar. Niye? Nasıl gidiyor bunu? İnsan beyni. Teknoloji deyince aklına ilk gelen şey ne? Beyinleri iyi çalışmak. Beyin. Beyni çalışan teknolojiyi buluyor. En senin için hayatında yararlı olan teknoloji aleti ne? Vallahi ben şimdilik bir telefon var şu. Telefon en önemlisi. Telefon da hepimizi görüyor. Mesela o kişiler yapan bu şeyleri kişilerle ilgili ne düşünüyorsun? Onlar bilim adamı. Her adam yapamaz onu. Anladın mı? Bu teknolojiyi niye seçip çalışıyor? Seni mesela yetiştiriyor, okutuyor. Senin brain'ini check yapıyor. Sen buluş yapıyorsun. Buluş yaptıkça heykelin yapılıyor. Bulamazsan heykelin yapılmıyor. Ben görüyorlar mı orada? Konuşuluyor mu? Bilim adamları her yerde çıkıyor ve kendini belli ediyor, gösteriyor. Ama benim gibi bilmeyenler de oturuyor bir köşede. Anladın mı yavrum? Onun için iyi düşünün, iyi karar verin, güzel şeyler yapın. Konuşayım mı? Eskiden benzinle çalışan arabaları şimdi elektrikliye döndürdü. Bunu kim yaptı? İnsan beyni. Doğru mu? İnsan beyni. Daha neler yapacak insan beyni? Onun için bu gelecek nesillere güveniyorum ben. Biz geri kalmışız. Ama bu yeniler daha neler icat edecekler. Gerçi orayı biz göremeyiz ama sizler mutlu, huzurlu yaşayın. Thank you for your responses and attending my interview. Thank you And thank very you for much. watching. Oldu mu?